Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber file çanta öreceğiz. Eminim ki birçoğunuz bu file çantayı sosyal medyada görmüşsünüzdür, karşınıza çıkmıştır. Yapımı çok basit ama kullanımı çok rahat bir çanta ve genişlik olarak da oldukça büyük. İstediğiniz her şeyi koyabileceğiniz, plaj çantası olarak da kullanabileceğiniz bir çanta. Yaz içinde ideal bir çanta. Çantamız için kağıt ip kullandım ve tığ olarak da 3 milimetre tığ kullandım ben. Tığım biraz ince. Neden? Çünkü kağıt ipimin yapısı inceydi. O yüzden ben de 3 numara tığ tercih ettim. Çantamızı beraber yaparken büyük çantamı tamamlamıştım. Böyle küçük bir çantayla beraber yapacağız. Bu da mini bir el çantası oldu. Şöyle ki biraz yayvan durduğunu düşünürseniz şöyle iç kısımdan şuralara kadar gizli bir dikişle dikebilirsiniz ve kullanımı çok daha şöyle açıldığı zaman kullanışlı olacaktır. Şuraya kadar dikebiliriz. Ben dikmedim ama şu an sizinle paylaşıyorum. Normalde küçük bir cüzdan biçiminde gösterirken çalışırım diye düşünmüştüm ama bu modelde çok daha minik yapmak mümkün olmadığı için bu şekilde çalıştım. Küçük çantamda 27 trabzanla başladım. Büyük çantamda 70 trabzanla başladım. Başlangıç kısmımız burası. Zincirle başlıyoruz ve trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Zaten ilerleyen zamanlarda videoda anlatacağım bunları. Şimdi çantamın mantığını şu şekilde göstereceğim. Başlangıç kısmı burası. Buradan ilerliyoruz kutucukları yaparak ve diğer tarafa geliyoruz. Diğer tarafta yine başladığımız kısımdaki gibi bitiriyoruz. Ve sonradan kulplarını ekledim. Gördüğünüz gibi kulplarında da yine sık iğne kullandım. Şöyle büyük çantamı da alacağım. Her iki kulpun uç kısımlarına mıknatıslı çıt çıtlarımı diktim. Çantamın ara kısmını birleştirmek için böcesini yine kendim çalıştım. Bunu şöyle daha kısa da yapabilirsiniz. Daha fazla büzülmesini isterseniz. Ben bu şekilde çalıştım. Bir de ölçülerini paylaşacağım sizinle. Önce kulpunu ölçüyorum. Kulpunu tamamen kendinize yapacaksanız omzunuzu ölçerek yapın. Ben hep kendimi ölçerek yapıyorum genelde. 56 santim örmüşüm. Şimdi verilmesi gereken ölçüler. Şuradaki ağız kısmını da ölçelim. Kulpun hemen altından ölçüyorum bakın. Yine kulpa gelene kadar 32 santim. Düz olan kenarını da ölçelim. Zaten şu kısımların sıra sayılarını videonun içerisinde belirtiyorum. Tekrar söyleyerek vaktinizi almak istemiyorum. ...51 santimde uzun kenarımız, yani düz olan kenar. Küçük çantamızda da hemen ölçü vereceğim. Önce kulpunu ölçüyorum. 26 santim. ...16,5 düz olan kenarım. Bu küçük olduğu için ara böce yapmadım. Ayrıca belirtiyorum.
İsterseniz minik bir böce de yapabilirsiniz siz de tabii ki. 36 santimde düz kenarımız. Çantalarımız bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Sizden ricam, kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olarak, beğeni yaparak, yorum yaparak, videolarımı paylaşarak bana destek verebilirsiniz. Bu yapacağınız işlemlerin tamamen hepsi ücretsiz. Sadece parmağınızla dokunacaksınız ve olup bitecek. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum ve beraber çantamızın yapımına. Şimdi çantamızın başlangıç kısmı şu kısım. Buradan başlangıcımızı yapıyoruz. Bu büyük çantayı tamamladım şimdi. Burada bir de ufak bir el çantası boyutunda olacak. Ben biraz daha küçük düşünmüştüm ama büyük oldu. Cüzdan gibi olsun istemiştim çantama ilk olarak. Büyük olan çantamda 70 tane trabzan kullandım. Burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 tane. 27 tane trabzanımız var. Başlangıcımızı nasıl yapacağız? Şimdi kağıt ipimizi alıyoruz ve bu arada 3 milimetre tığ kullandım ben. Şimdi küçük bir parçayla başlangıcı göstereceğim hemen. Başlangıçta herhangi bir püf noktası yok aslında ama şöyle 5-10 tane zincir çekelim. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Diyelim ki 10 tane trabzan yapacağız. 11 zincir çekiyoruz. Bu bir tanesini zincirimizi çektik. Hemen dipteki zincire batarak, ben şöyle genelde 2 katı üste alarak batarım. Böyle biraz uzatarak sık iğnemizi, yani çok sıkı bir sık iğne yapmadan böyle sık iğne yapıyoruz. Üzerine bir zincir çekiyorum. Buradaki başlangıcımız bu şekilde. Aralarda bir tane zincirimiz var. İlk sırada. Şimdi bir sık iğne, 2 zincir çektim. Doladım. Sıradaki zincire batıyorum. Yine 2 kanadın üstü alarak. Önce 1, 2, 2. Bir zincir doladım. Sıradaki zincire batıyorum. 1, 2, 2 şeklinde alıyorum. Trabzanımın boyu hafiften daha uzun oluyor bu şekilde çektiğim zaman. Bir zincir, bir dolama. Zincirimizin içerisine batıyoruz. Önce birli topluyoruz. Daha sonra 2, 2. Bir zincir. Hiç arada zincir atlamıyoruz. Hep sıradakine batıyoruz. Yine sıradakine geçiyorum. Bir zincir. Yapımı oldukça basit ama çok şık bir çanta ve çok kullanışlı bir çanta. Yaz boyu elinizden düşürmeyeceğiniz bir model olacağını düşünüyorum. Eminim ki birçok yerde de görmüşsünüzdür. Sıradaki zincire batıyorum. Bakın başlangıcımız bu şekilde. Sık iğne yaptık. 2 zincir çektik. Hemen sıradaki zincire batarak trabzanımızı yaptık. 2, 4, 6, 8, 10 tane trabzanımız oldu. Şimdi burada dönüşü göstereceğim. Dönüşte zincir çekmeden
Şöyle biraz boyunu uzatıyorum. İlmeğimi çevirdim. Hemen kenardaki ilk trabzanın tepesine batarak ilmek aldım. Böyle uzun bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Dönüşlerde artık hep 3 zincir çekeceğiz. Doladım. Sıradaki trabzanın tepesine batarak yine önce birli, sonra iki şeklinde topladım trabzanımı yapıyorum. Aralarda 2 zincir çekiyorum. Sadece ilk sırada bir zincir çektik. Doladım. Trabzanımın tepesine batıyorum. Birli, ikili çekiyorum. 1 2 zincir. Aralarda 2 zincirimiz var. Önce birli, sonra 2 topladığımız trabzanımız var. Oldukça basit bir model ama çok şık bir model. Bu sırayı da tamamlayacağım. Dönüşü tekrar göstermek için ilerletiyorum. Yoksa göstereceğim herhangi bir püf noktası kalmadı aslında. Sıra sonuna geldim. Bakın sık iğnemin üzerindeki zincire batıyorum. Birli, ikili topladım. Sıramızı tamamladık. İlmeğimiz geniş, çevirdim. Hemen kenardaki trabzanın tepesine uzun bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir doladım. Sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Önce birli, sonra ikili topluyorum. Arada 2 zincir dolamamı yaptım. Sıradakinin tepesine batıyorum. Birli, ikili topluyorum. Bu şekilde ilerletiyoruz. Şimdi küçük olan çantamızda 27 tane sık iğne yapmıştık. Kaç sıra örmüşüm? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 sıra örmüşüm. Şimdi bu 23 sıra aklımızda dursun. Şimdi beraber bitireceğiz. Büyük çantamda sıra olarak 2 4 6 8 10 12 14 16 18, burası 18. Şöyle yerimizi kaybetmeyelim diye 20 22 24 26 28, burası 30. Büyük bir parça olduğu için 32 34 36 38 ve 39 sırada tamamlamışım. Yani burada 39 37 sıra yaptık. 38. sırada buradan devam ediyoruz. Yani büyük çantamızın 38. sırası bu şekilde olacak. Yine dönüşümüzü az önce yapmış olduğumuz gibi ilmeğimiz sık olmayacak. Kenar trabzanın tepesine battık. Uzun bir sık iğne. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın dönüşte 3 çekmiştik. Şimdi 2 çekiyoruz. Bir dolama yaptım. Diğer trabzanın tepesine batıyorum. Yine önce birli, ikili. Arada bir zincir. Yani
2 zincirden bir zincire indiriyoruz araları. Eksiltmemize başlamış oluyoruz. Bir zincir, hep bir zincir aralarda. Kutucuklarımız büzülmüş, ağız kısmı eksilmiş oluyor. Bir zincir, bu sırayı sonuna kadar getirelim. Sıra sonuna geldim. Bakın sıkının üzerindeki zincirin içerisine batıyorum. Aralarda hep bir zincir çekmiştik. Yine ilmeğimiz gevşek. Dönüyoruz. Çantamızın 39. son sırasını yapıyoruz. Yine sık iğne ile, uzun bir sık iğne ile bir zincir daha çektim. Bakın zincirimiz bir oldu. Sıradaki sık iğneye, trabzanın tepesine batıyorum. Yine trabzanımı yapıyorum. Arada zincir çekmiyoruz artık bu sırada. Tüm trabzanların tepesine önce 1, 2, 2 şeklinde topladığımız trabzanımıza devam ederek yan yana trabzan çalışmış oluyoruz. Ve çantamızın file kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi çantamızın kenardaki sık iğne kısmına geçtik. Düz kenarında 2 sık iğne yaparak her boşluğa bir kenarını yaptım. Burası ağız kısmı ve karşılıklı ağız kısımları. Kenarlarda ikişer tane batacağız. Ağız kısmına beraber başlayalım ve köşe dönüşleri beraber yapacağız. Bakın köşedeki kısma 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve bir tane eksiltme yaparak başlıyorum. Bir buradan battım, ilmeğimi aldım. İkinci kısma da batıyorum. 3 ilmeğim oldu. Hepsini beraber topladığım zaman bir tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi bir, sıradakine yapıyorum. 2, sıradakinden ilmek aldım. Yine sıradakinden ilmek aldım. Hepsini beraber topladım. Yani bir sık iğne, 2 sık iğne, üçüncü ve dördüncüyü toplayarak bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane, sıradakine ikinciye, sıradakinden ilmek aldım. Yine sıradakinden ilmek aldım. Topladım. 2 tek, bir eksiltme. Bir tek yaptım. İkinci tekimi yaptım. Şimdi eksiltmemi yaptım. Büyük çantamın ağız kısmı da aynı bu şekilde. 1, 2, eksiltme. 1, 2 tane yaptım. Eksiltme ile başlamıştık. 2 sık iğne ile bitti. Şimdi köşedeyiz. 1, 2, 3. Diğer boşluğa geçiyorum. Burası çantamızın düz kenarı. Her boşluğa 2 sık iğne. 1, 2. Burada eksiltme, artırma yapmıyoruz. 1, 2. 1, 2. İlk büzülür gibi duruyor biraz katip olduğu için. Şöyle el ütüsü yaptığınızda bakın gayet düzgün oluyor. Çok aşırı sıkı yaparsanız ara ara 2 değil de 3 de batabilirsiniz boşluklara. O tamamen size, örgünüze bağlı. Yani eliniz çok sıkıysa büzülebilir. 3 sık iğne yapabilirsiniz. Çok gevşekse
İkişer tane yeterli oluyor bence. Çantamızın her iki düz kenarına da böyle kutucuklara ikişer tane sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Ağız kısımda eksiltmelerimizi yapıyoruz. Sıraya az kaldığı için devam ediyorum. Diğer tarafı da beraber başlayalım diye. Burası sık iğnemizin ilk sırası. 7 sırada tamamlayacağız. Benim bu kağıt ipim ince olduğu için biraz 3 numara tığ ile ördüm. Elinize göre tığ numaranız, ipinizin kalınlığına göre de yine tığ numaranız değişebilir tabii ki. Sıramı tamamladım, köşeye geldim. Yine 1 2 3 tane sık iğne yaptım aynı yere. Burada şu aralara değil de üste batacağımız yer olduğu için üstlere batacağım. 1, sıradakine de batıyorum. 2, eksiltmemi yaptım. 1 2 tane normal sık iğne, 3. ve 4.'den ilmeğimi çıkardım. Üçünü beraber topladım. 1 2 3 ve 4.'yü beraber topladım. Sıramı tamamladım. Burada kenar sık iğnemi yaparken başlangıçta 2 tane yapmıştım. Üçüncüyü yapıyorum. Yani her köşede 3 tane sık iğnemiz olacak. Şurada da hatırlarsanız 1 2 3 tane sık iğnemizi yapmıştık. Burada da yine 1 2 üçüncüyü de şimdi yaptık. Şimdi bir üst sıraya geçerken zincir çekmeden direkt ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. 1, şöyle ipimizi düzeltelim. 1 2 3 battım. Burada 3 tane sık iğnenin ortasındakine 3 battım. Diğer sık iğnelerin üzerlerine birer tane sık iğne yaparak bir sonraki köşeye kadar geliyoruz. Şimdi kenar sıramı tamamladım. Bakın burada büzük bir şekilde duruyor, biraz düzgün. Kağıt ipte örerken el ütüsü yapmak şart. Şöyle elinizle düzeltin. Yani acaba büzdü mü, güzel durmayacak mı diye düşünmeyin. Elinizle böyle bastırarak düzelttiğinizde bakın gayet düzgün, büzülme olmadan görüntüsünü sağlamış oluyorsunuz. Burada köşeye geldik yine. Köşede 1 2 3 tane sık iğnemiz var. Birincisine normal sık iğnemi yapıyorum. Ortadakine 1, aynı yere 2 ve aynı yere 3. Yani hep bu üçlerin ortasına 3 batacağız köşelerde. Şimdi tekrar 1, tek tek batıyorum. 2 3 4 5. Çantamızın burası ağız kısmı, eksilteceğiz. 5 tane sık iğne yaptık. 6.'dan ve 7.'den ilmeğimi aldım. Üçünü beraber topladım. 1 2
3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. 9 ve 10'uncudan ilmeğimi aldım, beraber topladım. Bu sıralama hep aynı. 8 sık iğne, bir eksiltme, 8 sık iğne, bir eksiltme. Büyük çantamızda aynı bu şekilde devam edecek. Bu ağız kısmı küçük olduğu için bir seferde bitirdik 8 tane. Şimdi kalanları yine tek yapıyorum. 1 2 3 kenardaki 3 sık iğnenin sonuncusuna gelmişiz. Bakın başta 5 yapmıştık. Burada 3 oldu. Hiç fark etmez. Şimdi bu ortadakine 1 2 3 tane battım. Burası düz kenarımız. Eksiltme yok. Tüm sık iğnelerin tepesine batarak birer tane sık iğne yapıyoruz. Yine sıramı tamamladım. Düz kenarı tamamladım. Şimdi köşedeyim. Köşede ortadaki sık iğneye 3 defa batıyorum. Bir, 2, 3, 4 ve 5 sık iğne yaptım. 6 ve 7.'yi beraber alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptık. 9 ve 10'uncuyu beraber alıyoruz. Yine hatırlatıyorum, büyük çantamızda da 8 sık iğne, bir eksiltme, 8 sık iğne, bir eksiltme diye ağız kısmını eksilteceğiz. Burada 1 2, daha doğrusu burada artık saymamıza gerek kalmadı zaten. Sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapıyoruz, 4-5 tane. Bakın burada bir sonraki sıraya geçiyoruz. Yine zincir çekmeden direkt geçiyorum ben. Üçlü battığımız sık iğnemizin 1 2 3 ortadaki sık iğnemize 3 tane batıyorum. 1 2 ve 3. Düz kenarda yine her sık iğnemizin tepesine bir batarak düz ilerliyoruz. Burası sık iğne sıramızın üçüncüsü. Burada başlangıcımızı yapmış olduk. Düz kenarımı tamamladım. Köşe noktadayım yine. Ortadaki sık iğneme 3 batıyorum. 1 2 3. Diğer ağız kısmında yapmış olduğumuz gibi 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane eksiltme. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne. Bir ikisinden ilmeğimi aldım.
eksiltmemi yaptım. Yine kalan sık iğnelerimi bir bir örüyorum. Burada şurası orta noktamız. Bunu da tek ördük. 3 battığımız sık iğnenin 1 2 3 ikinci yani ortadakine yine 3 batıyorum. Şimdi tüm sık iğnelere bir bir batmaya devam ediyorum. Köşe noktaya geldim. Burada köşede yine 1 2 3 batıyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. 5 ve 6.'yı beraber toplayarak eksilttim. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne, bir eksiltme ve kalan sık iğnelerime yine bir bir örüyorum. Bakın burada 1 2 3 1 2 3 üçüncü sık iğne sıramızı tamamlamış olduk. Yine zincir çekmeden dördüncü sırama geçiyorum. İlk sık iğneye sık iğne yaptım. İkincisi köşeye denk geldiği için 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım köşeye. Düz kenarla başladığımız için tüm sık iğnelerin tepesine yine bir bir batmaya devam ediyorum. Düz kenarımı tamamladım. Köşeye geldim. Köşede sık iğne sıramız bitene kadar hep böyle 3 batacağız. 3 tane sık iğnemi yaptım köşeye. 1 şöyle 2 3 sık iğne yaptım. 1 ikisini beraber topluyorum. Eksiltmemi yapmış oldum. Aralarda hep 8 sık iğne, bir eksiltme, 8 sık iğne, bir eksiltme olarak devam edeceğiz. Dört, sanırım 4 yaptık sık iğne. Evet. 5 6 7 8. Burada bir, ikisini beraber topluyoruz ve kalan sık iğnelerimizi yine tek tek örüyoruz. Bu dördüncü sık iğne sıramızda. Köşede üçlü grubumuza geldik. Birincisine tek battım. İkinciye yine 3 batıyoruz. 1 2 ve 3. Kalan sık iğnelere bir bir batıyoruz. Burası düz kenarımız olduğu için. Diğer ağız kısmında da yine 3 sık iğne, bir eksiltme, 8 sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz. Bakın köşelerimiz gayet düzgün duruyor, dönüşler.
ne keskin bir dönüşü var ne de büzen bir dönüş var. Dördüncü sıramızdı bu, hatırlatmak istedim. Beşinci ve altıncı sırada ne ağız kısmında ne kenarlarda hiçbir eksiltme olmadan tüm sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne çalışacağız. Köşelerde yine üçlü grubumuzun tam ortasına 3 batacağız. 5 ve 6. sırayı da öyle tamamlayacağız. 7. sırada da zaten ilmek kaydıracağız. Oradan da yine beraber devam edelim. 6. sıramı tamamladım. Bakın, gördüğünüz gibi her iki ağız kısmımız da eşit. Köşe noktamızda sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi burada ilmek kaydırmaya başlıyorum. Bakın tam orta noktadayım. Buraya 2 defa batıyorum. Sıradaki sık iğnemin tepesine batarak ilmek kaydırıyorum. Bütün çantamızın etrafını bu şekilde dolaşacağız. Gördüğünüz gibi ilmek kaydırmamızı tüm etrafı dolaşarak yine bu noktaya gelelim. Gördüğünüz gibi tüm etrafını ilmek kaydırma yöntemiyle tamamladım. En son buraya da battım. Burası göz önünde olacağı için tam kulpun bağlanacağı kısım. Temiz bir görüntü istediğim için birinciyi atlıyorum. İkincinin altından geçiyorum. Ve tekrar çıktığım yere dönüyorum. Yani ipimin en son çıktığı yere. Burada da böyle düzgün bir görüntü oluşturuyoruz. Ve ben sonra temizleyeceğim. Şimdi çantamın kulpu içinde sık iğne kullandım. Yine sık iğnelerin etrafını ilmek kaydırma yaparak burada 3 sık iğne kullandım küçük çantam için. Şöyle büyük çantamı çevireceğim. Büyük çantamın kulpu içinde 7 tane sık iğne kullandım. 2, 4, 6, bir tanesi de kenara geliyor, 7 tane. Burada da birleştirirken bir kenarına ilmek kaydırmayla geldim. Nasıl birleştirdiğimi de paylaşayım sizinle. Burada bu minik olduğu için ağız kısmı biraz daha açık kalsın istedim. Tam artırma noktasını ortaya getirdim, köşe noktayı. Burada tam artırma kısmından başlayarak yan tarafa doğru kaydırdım askımı. Şöyle şuradaki zincir görünümü, yani kaydırma yaptığım kısmın dibinden batıyorum. İlmeğimi aldım. Tekrar sıradakine batıyorum. Kulpuma battım. Yine ilmeğimi kaydırıyorum. Sıradakine batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Bakın tutturmuş olduk böyle ilmeğimizi kaydırarak. Yine aynı yere batarak bir ilmek daha kaydırdım. Bu sefer sadece kulpa battım. Ve yine kulpumun kenarına ilmeklerimi kaydırarak ilerlemeye devam ediyorum. Burada 3 sık iğne üzerinden çalıştım kulpumu.
Siz dilerseniz başka kulp da yapabilirsiniz tabi, ama çantanın kenarında hep sık iğne kullandığım için bütünlük olması açısından sık iğneyi tercih ettim ben. Bakın, görünüm bu şekilde, aynı kenardaki görüntü gibi olsun istedim. Bir de sık iğne yaparak kenarını böyle kaydırmayla dolaştığınız zaman esneme payını neredeyse hiçe indiriyorsunuz. Yani bu ilmek kaydırma işlemi tığ işlerinin esnemesini engelliyor. Karşı tarafa geldim. En son sık iğnemin tepesine de kaydırdım. Yine burada bu tarafa doğru çevireceğiz kulpumuzu. Şöyle şurayı orta olarak düşünüyorum. Burayı tekrar ediyorum. Bu çantam küçük olduğu için ağız kısmını bu şekilde yaptım. Diğerinde kulpumuzu, burası ağız kısmı, kenar kısma denk getirdim. Tam artırma yerini hizalayarak. Yine sıradaki ilmeğe batıyoruz. Kulpumuzun ilmeğini batıyoruz. İkisinden beraber kaydırıyoruz. En azından dikmeyle uğraşmadan temiz bir birleştirme yapmış oluyoruz. Bu kısmı birleştirdik. En son battığım ilmeği tekrar bir defa daha kaydırma yapıyorum. Burada ipimi kestim. Birinciden değil, ikincinin altından geçerek bu kısmı temiz bir görüntü oluşturacağız. Burada köşe dönüşü olduğu için şuradan şöyle batıyorum. Oradaki kabarıklığı da düzeltelim. Şimdi burada çevirdiğim zaman, diğerinde göstermedim başlangıçta. Orada da yapacağım kalan ipimle. Şurada bir ayrıklık var. Burayı da temizleyelim. Her şeyi düzgün yaptığımız zaman hazır olan çantalardan hiçbir farkı olmayacak. Hem de kendi el emeğiniz olmuş olacak. Denk gelen yerlerden batıyorum. Düzgün bir şekilde. Ve şu iki ipi de birbirine bağlayarak tamamen sağlamlaştırabiliriz. Bakın, gayet düzgün bir görünüm elde ettik. Diğer taraftaki
şuradaki kalkan kısmı da aynı bu şekilde dikersek çok daha temiz bir görüntü elde etmiş oluruz. Şimdi büyük çantamda kulplarımı bu şekilde ağız kısmına monteledim. Şöyle biraz kadrajımızı genişletelim. Ve karşılıklı hemen kulpun dibine çıt çıtlarımı hazırladım. Her iki tarafa da. Çantamın uzun kenarlarını da orta kısma büzebilmek için böce çalıştım. Gördüğünüz gibi böcelerimi de kendim çalıştım. Bunu da başka bir videoda yapımını paylaşacağım. Tabii ki bunun hazır aparatları da var. Hazırlardan da kullanabilirsiniz ama her şey kendi emeğim olsun isterseniz çok ufak masraflarla çantanızı tamamen kendiniz tamamlayabilirsiniz. Burada olduğu gibi çıt çıtımızı da yine kendimiz yaptık. Önceden çıt çıtlarımı hazırladım ve bu şekilde çantaya dikmek çok çok daha kolay oluyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Çantamızı bu şekilde bitirdikten sonra tersten buharla ütülersiniz ve kullanıma hazır. Şimdi umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olarak, beğeni yaparak, yorum yaparak, videolarımı paylaşarak bana destek verebilirsiniz. Bu yapacağınız her şey tamamen ücretsizdir. Destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki projeme kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.